8'de Sağlık Medikal Estetik Hekimi uzman doktor Yahya Yiğit ile devam ediyor. Yahya Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür Hocam ederiz. hoş Sağ olun. geldiniz. Hoş Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi hocam tabii medikal estetik, siz görünce ne konuşuyoruz? Sık sık medikal estetik konuşuyoruz. Uygulamalar, tabii medikal estetik uygulamaları ben şunun için çok seviyorum. Bir kere hani cerrahiden bir tık farkı şey ya, ağrısız, acısız ve konforlu uygulamalar. Cerrahiye Kesinlikle. giden süreci uzatan uygulamalar diye düşünüyorum. Tabii ki cerrahi de çok önemli ama kalıcılık sürelerini ve kalıcılık süresine etki eden nedenleri konuşalım bugün biraz. Şimdi yapılan uygulamalar değişkenlik gösteriyor. Bunların içerisinde botoks uygulamaları, dolgu uygulamaları, ip askılamalar, gençlik aşıları, endopil dediğimiz uygulamalar. Yani bu listeyi uzatabiliriz. Bunun dışında lazer uygulamaları, cihaz uygulamaları var. Tabii ki kalıcılık süresi değişkenlik gösterir. Yapılan işleme göre değişir. Örneğin bir botoks 4-6 ay arasında bir kalıcılığı vardır. Dolgu uygulamaları, dolgunun kalitesi ve kullanılan teknik çok önemlidir. Bu konuda 8 ay ile 1,5 yıl arasına kadar değişkenlik gösterebilir ama bu süre sonunda yine eski haline dönmez. Belli oranda bir doku yenilemesi sağlar. Örneğin uygulama yaptığımız hastalarımız, dolgu uygulamaları özellikle hastalarımıza şunu söylüyoruz. 1 yıl sonra gelin, ufak tefek dokunuşlar gerekebilir. Emin olun çoğu zaman bu hastalarımız geldi müdahale etme gereği bile hissetmiyoruz. Belli bir yüzdesi kalıyor çünkü hocam aslında dolgu uygulamalarının. Şimdi şöyle, 1-1,5 yıl sonra. Şöyle aslında hani firmaların söylediği 1 yıla kadar bir kalıcılık süresi var. Fakat burada dolgu eriyebilir çoğu zaman. Tamamen eriyebilir de. Ama orada yeni bir doku oluşumunu sağlıyor. Evet. Aslında şimdi biz dolgu yaptığımızda hastanın 15 gün sonra dolgusu belli bir oranda oturmuş oluyor. 2 ay sonra hastayı gördüğümüzde daha güzel oluyor. 3 ay sonra daha güzel oluyor. Kan akışı yüzde daha fazla arttığı için, artı hyaluronik asitte cilt dağılımında cildi beslediği için ve yeni bir kolajen oluşumunu tetiklediği için bu sefer yüz daha fazla yukarıya kalkıyor. Daha fazla dinamik bir hal alıyor ve daha canlı, daha parlak oluyor. Şimdi vücutta şöyle bir şey vardır. Vücut kendisine yabancı gördüğü bir şeyi oraya saldırır. Yani bu bir eğer kötü bir şeyse, bir yabancı cisimse onu vücuttan örneğin herhangi bir diken bile ayağımıza battığında vücut onu dışarıya atıyor. Bir enfeksiyon gelişiyor, bir iltihaplanma süreci oluşuyor vesaire derken bir bakıyorsun diken bir şekilde yüzeye çıkmış oluyor çok derinde değilse. Dolgu cilt için, cilt altı doku için aslında bir yabancı maddedir. Fakat bu zararlı bir yabancı madde değil. Tamamen doku uyumu olan laboratuvar şartlarında oluşturulan bir üründür bu. Oraya ne olacak? Yabancı bir madde geldiğinde vücut oraya kan akımını artırır, oraya inflamatuar maddeleri gönderir ve yeni bir yapılanma sağlar orada. Dolayısıyla kanın aktığı her yer hayattır. Kan akışı hızlandığı için orada doku yenilemesi hem kan akışına bağlı olarak hem de hyaluronik asitin kendisine bağlı olarak yeni bir oluşum meydana geliyor. Dolayısıyla dolguyu yaptığımızda, onun için diyorum katmanlar arası geçiş diye, her katmanda ayrı bir yapılanma sağlamak lazım. Cilt altı dokularda daha farklı, daha derin dokularda yapılanma sağlamak lazım. Hatta kas üstü dokularda da bir yapılanma sağlamak lazım. Onun için her katmanın ayrı bir maddelerden, ayrı dokulardan oluştuğunu ve her dokunun da yenilenmeye ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir ki bu şekilde dolgunun kalıcılığı çok daha fazla artar. Peki medikal estetik uygulamalardan sonra sosyal hayata dönüş nasıl ilerliyor? Emin olun hocam şunu söyleyebilirim. Morarma çok nadir oluyor. Nadirdir. Dudakta biraz fazla olabilir ama onun dışında morarmalar çok nadir oluyor. Şişlikler çok abartılı olmuyor. Yani ben hep şunu derim. İstersem hastama tüm yüz restorasyonu yapayım ki tüm yüz restorasyonu dediğimiz hemen hemen yüzün her noktasına bir şekilde dokunuyoruz. Tüm yüz restorasyonlarında bile hastamıza öğle arasında işleminizi yapın, öğleden sonra iş yerinize gidin, hayatınıza devam edin diyebiliyoruz. Bir ara bu söylem çok popülerdi, öğle arası estetiği diyerek. Aynen. Bundan yıllar Yani önce ve hakikaten bunun bakın aradan yıllar geçmesine rağmen hala geçerliliğini koruduğunu buradan net olarak söyleyebiliyoruz. Peki hocam aynı anda birkaç bölgeye özellikle yüz restorasyonunda işlem yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Örneğin hastamıza dolgu uygulamalarını, botoks uygulamalarını, ip askılama yöntemlerini hepsini bir arada yapabiliyoruz. Hatta bazı lazer uygulamalarını da buna ekleyebiliyoruz. Tabii ki şimdi amaç şu, yani o an o güzelliği sağlayabilecek ürün neyse veya uygulama neyse biz onu yapıyoruz. Aslında siz bir yol haritası oluşturuyorsunuz. Aynen ama şunu yapmıyoruz. Mesela kendi adıma hastamız geldiğinde diyelim ki tüm yüz restorasyonu düşünüyor. Hastamıza bugün gözaltınızı yapalım, yarın elmacınızı yapalım. Bir hafta sonra değil aslında. Şimdi
bir işlemi yaparken ben özellikle bunların hepsi tecrübeyle sabit, tekrar belirtmek isterim. Bir dolgu uygulaması yaptığımız zaman veya bir işlem yaptığımız zaman aralardaki geçişler benim için çok önemli. Yani göz altından elmacıya, elmacıktan nazora beyle, oradan arka elmacıya geçiş, çene hatlarıyla olan uyumu, bunların hepsi çok önemli. Dolayısıyla aynı işlemi, aynı seansta bu işlemi hepsi bir anda yaptığınız zaman o dolguların su tutma durumunu göz önünde bulundurursunuz. Hepsinin hangi oranda hacim kazanacağını göz önünde bulundurabiliyorsunuz. Ve tek seferde yapıldığında çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama bugün arka elmacı yapalım, bir hafta sonra ön elmacı. Tamam yapalım da şimdi oraya koyduğum dolgu hasta diyecek ya burası buraya göre daha az şiş. Hocam bir de bütünsellik olmuyor Bütünsel aslında. olmuyor, Farklı aynen. günlere veya farklı haftalara böldüğünüzde gerçekten danışan hasta o sonucu kendinde göremiyor. Tabii özellikle kadınlar o kadar sabırsız ki değil mi? Bizler iğne ödemine bile bazen dayanamıyoruz. Kesinlikle. Hani o iğne ödeminden ötürü bir fark oluyor ama onun 15 günlük kontrol süresini bile bekleyemiyoruz. Hemen gelmek istiyoruz, şikayet ediyoruz. Dolayısıyla aslında bu restorasyonların aynı gün içinde yapılması ve Kesinlikle. iyileşme sürecinin de Aynı birlikte süreçte. olmasını çok daha öneriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ki işlem yaptığımız hastalarımıza açık bir şekilde defalarca anlatıyoruz ama dediğiniz gibi. Hocam 15 gün boyunca özellikle ilk 15 gün ödemimiz fazla olur ama bu 15 gün sonra ödemimiz tamamen geçmiş olmayacak. %60-70'i geçmiş olacak ama o bile çok güzel olacak diyoruz. Asıl güzel etki 3 ay sonra görmeye başlıyorsunuz. Şunu da belirtmek isterim. Araya farklı bir konu olarak gireceğim ama bazen hastalarımız geliyor. Hocam dolgu yaptırdım başka bir yerde veya şöyle bir şey yapıldı falan. 3 ayda eridi, 6 ayda eridi şeklinde. Doğrudur. Eriyen hastalar olabiliyor. Ama bu neden? Ya kullanılan ürün çok kalitesizdir. Ya yapan bir hekim değildir. Bu çok Hocam önemlidir. merdiven altı yerlerde Merdiven yaparlarsa altı. eğer tabii ki bu sonuçlarla karşılaşılacak diye düşünüyorum ben. Yani hangi parayı vermişsen sonucu da öyle bekleyeceksiniz. Bu çok önemlidir. Yani görüyoruz işte şu fiyata botoks yapıyoruz, şu fiyata dolgu yapılıyor. Ama her şeyin bir ederi vardır. Yani o düşük fiyata eğer bir işlem yapılıyorsa İnsan bir düşünür yani. Atıyorum şu marka ayakkabının fiyatı standartsa ve belli bir fiyatıysa onun 10'da bir fiyatına, 5'te bir fiyatına eğer aynı markaya satılıyorsa bir şey aranır insan. Yani niye satılıyor bu fiyata? Ya çakma bir üründür ya da defolu bir üründür dersiniz. Ki bu bizim sağlığımızdır, yüzümüzdür. Yani bir ürünün mal ediş fiyatı vardır, bir işçilik fiyatı vardır. Bunu göz önünde bulundurduğunda çok ucuz, şurada çok ucuz, işte gidip yapayım diyorsa gitmeden önce bir düşünmesi lazım kişinin. Neden ucuz diye. Bunu göz önünde bulundurmak lazım kesinlikle. Peki kombine uygulamalarda neler yapıyorsunuz aynı gün içerisinde? Bir de bu hastalar mesela böyle bir istekle geldiklerinde bir tane işlemle beklentileri çok da büyük olabiliyor. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Evet, bu gerçekten zor bir konu. Yani çok önemli bir konu aslında. Evet, biliyor musunuz hocam? Zor bir konu. Şimdi hasta geldiğinde bazen ben şöyle bir baktığımda aklımda şöyle bir profil çiziyorum. Şu hastanın şu yüz şekli şöyle olur, şöyle olur, çenesi şöyle, zigoması şöyle, ne bileyim şakak şöyle olur, alın şöyle olur falan. Bir bakıyorsun, bir fiyat çıkarıyorsun. Yani hastaya göre çok yüksek bir fiyat ortaya çıkabiliyor. Bazen bunları anlatıyorum, hocam çok yüksek geldi diyor mesela. Evet. Tamam haklısın, yüksek ama benim müdahale edeceğim noktalar çok fazla. Hayır, ihtiyacınız olmayabilir. Ben bir hekim olarak sizin yüzünüzün bu kemik iskeleti üzerine en iyi nasıl olur ben onu söylerim. Bunun içerisinde hangisi sizi daha çok fazla rahatsız ediyor? Hangisi sizin için aciliyet arz ediyorsa siz onu dile getirin. Ama benden şunu beklemeyin. Hocam tamam her tarafa yaparım da birazcık oraya, birazcık oraya. Bunu ben yapmam. Niye? Çünkü yaptığınızdan bir şey anlamayacaksınız. Evet. Yani 3 gerekirken 1 yaparsan hiçbir şey fark etmeyecek ve istediğin sonuç elde edilemeyecek. Çok teşekkür ederiz Çok verdiğiniz değerli teşekkür bilgiler ederiz için. hocam. Medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit bizlerdeydi. Verdiğiniz güzel bilgiler için tekrar teşekkür ederiz.